Küçük kasabanın en sessiz sokağında her sabah gün doğmadan ışığı yanan tek ev vardı. O evde Elif ve ailesi yaşardı. Elif çalışkandı. Kimse görmese bile masasını toplar, defterlerini özenle dizer, hayallerini sanki biri okuyacakmış gibi temiz tutardı. Başarı onun için alkış değil, içini rahatlatan bir huzur demekti. Ama Elif'in kalbi sadece çalışkan değildi, fazla duygusaldı. En küçük söz, en ufak bakış bile zihninde büyür, geceleri yastığının kenarına sessizce dökülürdü. İnsanların fark etmediği şeyleri hissederdi, gülüşlerin arkasındaki yorgunluğu, suskunlukların içindeki kırgınlığı da hissederdi. Aynı okulda okuyan Zeynep ise bambaşkaydı. Daha az çalışır ama daha çok görünürdü. Öğretmenlerin ilgisi, arkadaşların hayranlığı hep onun üzerindeydi. Elif bunu istemediğini söylerdi kendi kendine ama içinden bir köşede adını koyamadığı bir duygu büyüyordu. Kıskançlık. Zeynep bir gün Elif'in defterini eline aldı. "Ne kadar da düzenlisin. Keşke benim de senin gibi sabrım olsa," dedi gülerek. Elif gülümsedi. Ama o gülümsemenin arkasında şu cümle yankılandı zihninde. "Keşke benim de senin gibi sevilmişliğim olsa." İşte o an Elif çalışkanlığın yetmediğini, duygusallığın ağır geldiğini ve kıskançlığın fark edilmeden kalbini kemirdiğini bir kez daha net bir şekilde hissetti. Elif'in içsel dönüşümü bir anda olmadı ama kırılma anı her şeyin sustuğu o tek saniyede geldi. O gün sonuçlar açıklanmıştı. Elif aylarca çalıştığı sınavda birinci olmuştu. Sınıf alkışladı, öğretmen tebrik etti. Ama Elif'in gözleri istemsizce Zeynep'i aradı. Zeynep de alkışlıyordu, gülümsüyordu, yüzünde gerçek bir sevinç vardı. Ve işte tam o an Elif'in içi sızladı. "Ben kazandım, peki neden mutlu değilim?" O an fark etti. Kıskançlığı Zeynep'e değil, kendi eksik sandığı tarafınaydı. Sevilmeye, görülmeye, yeterince değerli hissetmeye. O gün eve erken gitti, masasına oturdu ve defterlerini açmadı. İlk kez kaçmadı duygularından. İlk kez kendine dürüstçe sordu. "Ben neye kırgınım?" Cevap geldi, ağır ama netti. "Hep güçlü olmaya çalıştım ama hiç kırılmama izin vermedim." Elif sessizce ağladı. Uzun ve rahatlatıcı bir ağlayıştı bu. Kıskançlığını suçlamadı artık. Onu bir işaret gibi gördü. İçindeki küçük Elif'in "beni de fark et" diye fısıldayan sesi gibi. Ertesi gün Zeynep'in yanına gitti. Ona "Bazen seni kıskandım," dedi. "Ama bu senin yüzünden değil. Kendimi hep geri planda tuttuğum için." Zeynep şaşırdı, sonra sustu ve sadece şunu söyledi. "Ben de seni kıskanıyordum. Yazılılarda hep birinci olduğun için." İşte Elif o an anladı. Çalışkanlık onu ileri taşımıştı ama duygularıyla yüzleşmek onu özgürleştirmişti. Artık başkalarıyla değil kendisiyle yarışıyordu ve ilk kez kazanan gerçek Elif olmuştu. Elif okuluna devam etti ama o yıl her şey yer yerinden oynadı. Babasına yurt dışından bir iş teklifi geldi. Geçici dediler önce, sonra vize, ev, planlar derken Elif'in üniversite sınavına hazırlanacağı yıldı ve ailesinin gitmesi kaçınılmaz oldu. Onu yanlarında götürmek istediler fakat Elif kabul etmedi. Üniversiteyi ülkesinde okumalıydı. "Burada kalmalıyım," dedi. "Hayallerim burada." Ailesi Elif'i çok yakın oldukları bir aileye bıraktı. Güvendikleri, yıllardır bayramları bile birlikte geçirdikleri insanlara. Ayla teyze ve Sinan amca çok samimi ve sıcak insanlardı. Sadece bir yıl kalacaktı zaten Elif. Ama o evde başka bir düzen vardı. Daha az konuşulan ama daha çok hissedilen bir düzen. Ve o evde bir de Mert vardı. Üniversiteye yeni başlamıştı Mert. Elif'ten birkaç yaş büyüktü. Sessizdi ve uzaktı.
Elif ilk gün onunla göz göze geldiğinde tuhaf bir huzur hissetti. Ne heyecan, ne korku. Sadece tanıdık bir histi. Elif o evde misafir gibi yaşamadı ama tam olarak da ait hissetmedi kendini. Akşamları ders çalışırken Mert bazen mutfak masasının diğer ucunda kitap okurdu. Konuşmazlardı ama Elif ilk kez biriyle sessizliği paylaşabildiğini fark etti. Bir gece Elif dayanamayıp sordu. "Üniversite zor mu?" Mert kitabını kapattı. "Zor," dedi. "Ama insan en çok kendinden yoruluyor." O cümle Elif'in içine oturdu. Çünkü Elif de kendinden yorulmuştu. Günler geçtikçe Elif'in çalışkanlığı daha da keskinleşti. Ama bu kez yalnızca kazanmak için değil, kaybolmamak için çalışıyordu. Ailesinin yokluğu, evin yabancı kokusu, geceleri gelen sessizlik, hepsiyle baş etmeyi öğreniyordu. Mert bunu fark ediyordu ama hiçbir zaman ona çok çalışıyorsun demedi. Sadece bir gün Elif masasından başını kaldıramadığında şunu söyledi. "Bazen durmak vazgeçmek değildir." Elif o an anladı. Bu evde sadece bir yıl kalmıyordu. Kendisinin başka bir versiyonuyla da tanışıyordu. Ve bu tanışma hayatının en sessiz ama en derin başlangıcıydı. Elif ile Mert'in arasında adı konmayan bir yakınlık oluşmuştu. Ne flört, ne itiraf, ne de bir beklenti vardı. Sadece aynı evde iki yalnız insan. Mert bazen Elif'in masasının yanına bir bardak çay bırakırdı konuşmadan. Elif teşekkür etmezdi ama o çay her seferinde içilirdi. Elif fark etti ki Mert ona bakmıyordu, görüyordu. Çalışkanlığını değil, yorgunluğunu, sessizliğini değil, içindeki gürültüyü. Bir akşam Elif ilk kez ders kitabını kapatıp pencereye baktı. "Ya başaramazsam," dedi. Bu cümleyi ailesine bile kurmamıştı. Mert cevap vermedi hemen. Sonra sadece şunu söyledi. "Başaramazsan hala Elif olacaksın." O an Elif'in boğazı düğümlendi. Çünkü biri ilk kez onu sonuçtan bağımsız sevilebilir bulmuştu. Sınava 2 ay kala Elif çöktü. Bir sabah kalkamadı. Dersler açıktı ama gözleri okumuyordu. Kalbi çarpıyor, nefesi yetmiyordu. "Dur," dedi kendi kendine ama zihni susmadı. Ailesi uzaktaydı, telefon açamadı. Güçlü görünmekten yorulmuştu. O gün Mert onu ders çalışırken değil yerde otururken buldu. Sırtı duvara yaslanmış, gözlerinden yaşlar geliyordu. "Ben hep güçlüyüm," dedi Elif. "Hep dayanırdım ama artık dayanamıyorum." Mert yanına oturdu. "Ben üniversiteye bu yüzden başladım," dedi. "Kaçmak için." Elif başını kaldırdı. İlk kez Mert'in sesinde bir çatlaklık hissetti. Mert anlattı. Üniversite onun hayali değildi. Ağabeyi vardı, çok parlak, çok başarılı, herkesin gururu. Bir kazada kaybedilmişti. Mert o günden sonra yaşayan ama eksik kalan olmuştu. Üniversiteye ailesinin acısını taşımak için gitmişti. Kendi hayatını değil, yarım kalan birini tamamlamak için. Elif dedi, "Bazen çalışmak iyileşmek değildir. Bazen sadece acıyı ertelemektir." Elif o an anladı. Kıskançlık, çalışkanlık, duygusallık hepsi aynı yerden çıkıyordu. Sevilmeye ve yetmeye duyulan ihtiyaçtan. Elif ağladı. Sessiz değil, saklamadan. Ve Mert ilk kez birine şunu söyledi. "Ben de yoruldum." O geceden sonra Elif değişmedi, yumuşadı. Hala çalışıyordu ama artık kendini yok sayarak değil. Sınava girdiğinde korkuyordu ama kaçmıyordu. Ve o evde geçen o bir yıl Elif'e şunu öğretti. İnsan her şeyi tek başına başarmak zorunda değildir. Bazen biriyle aynı sessizlikte durmak en büyük güçtür. Sonuçlar açıklandığında ev sessizdi. Elif bilgisayarın başında tek başınaydı. Ellerini dizlerinin üstünde birleştirmiş, dua eder gibi değil, tutunur gibi. Ekran yüklendi. 1 saniye,
2 ve sonra. Evet, istediği bölüm, istediği şehir ve istediği geleceği. Elif'in gözleri doldu ama bağıramadı, zıplamadı, sadece derin bir nefes aldı. İlk düşündüğü kişi ailesi değil Mert'ti.